Okay. So Qatar has committed through Vision 2030 to become a global investment powerhouse. The public-private partnerships are a key part of the delivery strategy. Now, let's talk a little bit about the forum and the overview. Qatar's economy is undergoing huge developments. Katar şu anda önemli gelişmelerden geçiyor. Bunlar çok fırsat yaratıyor. Bu fırsatlar sayesinde de özel sektöre katılımını sağlayabiliyoruz, kapasite artırımı sağlayabiliyoruz ve de yeni yatırımları geliştirerek hizmetlerin artırılmasını sağlayabiliyoruz Katar içerisinde. Facilities in the free zones, special economic zones and other industrial and logistics zones. Now, the 2030 vision published by the Qatar government has established some primary objectives, and they're looking to önemli alanlar, sağlık alanı gibi, eğitim sektörü gibi ve de turizm sektörü gibi alanlar gelişmeyi hedefliyor. Bunların sınırlaması ne yoluyla gerçekleşecek? Yine ama özel işbirliğiyle birlikte. Given to the Ministry of Finance, the aim of the forum is to provide a global platform to share a wide range of upcoming infrastructure opportunities that contribute to the successful delivery of Qatar's 2030 vision. We're looking to invite world-class speakers, experts, sektörde özel sektörler katılımı sağlayan kişiler olacaklar. Ve küresel anlamda dediğimiz gibi sağlayıp katkı olacaklar. Burada alt yatırımlarının ve de büyüyen fırsatların tartışılması gerçekten çok önemli. Çünkü bunlar yine piyasadaki gelişimi etkileyen konular olacak. Innovative financial solutions. Typically, in most countries, they use either direct funding from government resources. What we're trying to do through utilizing public-private partnerships is to diversify the different finance mechanisms that are available to us globally. Whether we go into non-traditional finance, access to finance solutions such as pension funds, equities, and other types of financial instruments. Burada Katar'ın ulusal 2030 vizyonunu anlamamız gerçekten önemli. Burada vizyonu aslında Katar'ı bir dönüşüme sokmak istediğini görüyoruz ve 2030 yılına kadar daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını görüyoruz. Hem kendi gelişimini sürdürülebilir bir hale gelecek hem de yeni nüfusu ve de gelecek nesilleri refaha dönüştürecek bir pozisyona gelmek istiyor. Human development, which means development of all of Qatar's people to enable them to sustain a prosperous society. Number two, social development, which means development of a just and caring society based on high moral standards and capable of playing a significant role in the global partnership. Üçüncü adım ise ekonomik gelişim. Bunun da anlamı tabii ki rekabetçi ve de çeşitli bir ekonomi oluşturabilmek ve burada hem ihtiyaçları karşılayan hem de yüksek düzeyde bir yaşam standartı sunabilmek gerekiyor. Hem şu anki jenerasyon için hem de gelecek jenerasyonlar için. Son olarak da Sunum ise küresel olarak özellikle önem sağlayan konulardan bir tanesi. Social development and environmental protection. Now, during our discussions with the minister, we highlighted 5 or 6 critical objectives which we want the forum
to focus on and deliver. And I'll just briefly touch on those. Bir kere kamu özel sektör işbirliği hakkında bilgiler paylaşabilmekte. Bunu da nasıl yapacaktık? Dünya gündemindeki başarılı örnekleri paylaşarak, örneklendirmeleri getirerek yapacaktır. Ve forumla olan uluslararası uzmanlarımız bize bu konuda yardımcı olacaklar. Bunlar bizim vaka çalışmalarına aktaracaklar. Ne gibi projeler çalışmış, ne gibi projeler çok da işe yaramamış. Bunlar aslında bizim için öğrenme noktası olacak. İkinci noktumuza baktığımız zaman burada da katılım yine kendi kamu özel işbirliği projelerinden olduğundan biraz bahsedeceğiz. Dolayısıyla gerçekten ileriye dönük bir adım daha atmadan bakılması gereken adımlardan bir tanesi. Özellikle 2030 private sector decision makers on PPP opportunities. Now, what tends to happen internationally is that there's a lot of mistrust between the public sector and private sector. Public sector tends to usually believe that the private sector just wants to make money, they don't care, and they just want to win their contracts, make money, and leave. And the private sector also doesn't trust the public sector, the government, because the governments tend to always over-promise things, and then policies change, attitudes change, ministries change, and those changes have an impact directly on the infrastructure projects. Bu ilişkiler arası aslında prenseslik söz konusu. Dolayısıyla bizim üçüncü amacımız bu diyaloğu geliştirerek iki tarafına birbirini anlamasını sağlamak ve açık bir yol çizerek orada bir işbirliğinin yürütmesini sağlamak. Bu diyaloglar sayesinde de aslında az önce bahsettiğimiz ilişkilerle ele alınarak ilerleyebilir. Dördüncü amaçlardan bir tanesi paydaşların eğitilmesi ve de daha geniş topluma ulaşılarak bunların da eğitilmesiyle PPP, sosyal medyada faydalarının anlatılmasıydı. Bence gerçekten çok kilit bir konu. Çünkü çoğu zaman üniversiteler kendi çalışmalarına göre kararlar veriyorlar. Fakat bu noktada paydaşlarla iletişime geçmekte biraz yetersiz kalıyorlar. Yani genel olarak mesela üniversitelerde yakın zaman içerisinde park happened in Saudi Arabia. The government subsidizes everything, and people can usually park in open parking spaces. First of all, it's such a big country. The population isn't big, and it's an oil-rich country. So the public do not expect to pay for these services because they've never had to. Now, what the government did by bringing out these parking meters is this gave concern to the community and the city and the general population, because the population didn't understand why those were necessary. So if the government communicated that, look, the reason we're bringing these parking meters in is because you're going to have better parking spaces, they're going to be managed much better, there's going to be safety and security for your vehicles. So all the added benefits of paid parking meters, most of the time people would accept those. But if you bring it out without communicating, it has an adverse effect, and people tend to think that the government is implementing those just to get more money and more. O yüzden işte bu tarz konuların biz paylaşılmasını, konuşulmasını düşünüyoruz, gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de Katar gibi ülkelerde. Özellikle neden Katar gibi ülkeler diyorum? Çünkü PPP işbirliğine yakın ülkelerde. Bunların özellikle konuşulması çok önemli oldu. Şimdi amacımız da yine 2030 vizyonunun reform planlarının tanıtılması, anlatılması ve bunların yine PPP projeleri nasıl gerçekleştirilecek, insanlara açıklanması. Burada Maliye Bakanlığı'nın ve de PPP biriminin amaçlarının bir tanesi zaten bunlar daha açık, anlaşılır hale getirilir. Projelere genel planlar içerisinde koyuyorlar, hangi projeler çok kritik, önemli, amaçları hangi projeler karşılayabilir, bu konuda eleme yapılıyor. 2030 vizyonu a
PPP, because first, PPPs are not always the cheapest option, but they do deliver. Bringing in private expertise to deliver those projects have demonstrated from around the world they are to a much higher standard, and they deliver excellent value for money if they are procured in the correct way. And point number 6, and the final point, is encouraging public-private partnerships through the 2030 opportunities. And what that means is that different line ministries have projects which they hold and they're responsible for. For example, the Ministry of Education would like to build 30 schools. Now, how do you take those schools and put them into projects, bankable projects that will attract most private sectors to participate? Küçük olabiliyor. Sadece 10 daha az sayıda öğrenci olabilir ama başka bazı okulların ise yüzlerce sınıfları, belki binlerce öğrencileri olabiliyor. Onun için şimdi bir sürü küçük proje alırsanız o zaman özel sektör burada çok fazla değer görmeyecektir. Buraya çok fazla yatırım yapmak istemeyecektir. Ama eğer siz bu projelerin toplandırırsanız o zaman işte özel sektörün karşısında büyük bir iş çıkartmış olacaksınız zaten. Bunları işte biz biraz ele almaya çalışıyoruz. Bugün zaten yapılan da aslında bu. Şu anda farklı okul paketleri oluşturuyor. Mesela işte ilk okul paketi içerisinde 6 tane okul projesi var. Başka bir paket içerisinde yıl sonuna kadar yine gerçekleştirecek. Belki 10 tane okul daha olmuş olacak gibi. Locally and internationally to come and invest in those opportunities. Now, just briefly, in terms of the target audience that we're looking to invite to the forum, because it's a public sector, the Ministry of Finance in Qatar led, we anticipate about 30% of the audience will be from both local and international ministries and government representatives. So different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Transport, Ministry of Energy. So we anticipate that the audience will consist of those government officials from various countries. And we're looking at around 35, 45 different country participants attending. Yatırımcı olmasını bekliyoruz. Bunlar da hem uluslararası hem de ulus içerisinde yatırımcılar olmasını bekliyoruz. Dediğimizde 3. grupta yine bir katılımla birlikte altyapı müteahhitlerinin yer almasını bekliyoruz. Burada altyapı projelerini geliştiren, uygulamaya gelen kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ve de diğer kısımlarda yine uluslararası ajanslardan, kuruluşlardan gelen katılımcılarımız olmasını bekliyoruz bu foruma ve de bunlar da yine projelere katılım sağlayan, dahil olan kişiler olacaklar. Foruma katıldığımız zaman arkasından olacak. Ekran konferans gündemi çok çeşitli olacak. Bakanlıkla birlikte de çalışıyoruz. Biz gündemi oluşturmaya çalışıyoruz. To invest in specific projects. The dates and attendees are still not confirmed, but we anticipate around 350 delegates to participate at this summit. I think if we go a little bit more into sort of the agenda and what we want to talk about, I don't want to go into it too deep, but to give you sort of an idea of the forum symposium, we're looking at clarifying the goals of the Vision 2030 and how PPPs will contribute to this. We're looking at the policies and framework, the government formulating policies and framework to mobilize private sector participation, showcasing
Qatar's projects and strategies. From a global perspective, looking at challenges and opportunities for healthcare and other PPP schemes in transition economies, so similar economies like Qatar. Uygulamacılığı deneyimlerinden faydalanmaya çalışacağız. En iyi uygulamalara bakmaya çalışacağız. Özellikle yasal çerçeve konusunda. Çünkü yasal bir çerçeve inşa etmek kamu özel sektör işbirliği arasında özellikle de yeni pazarlar için gerçekten çok kritik bir öneme sahip. Burada yatırımcıları çekebilmek ve de farklı burada motivasyon alanlarına bilmek gerçekten çok önem taşıyor. Bunları ayırt etmeye, tespit etmeye çalışacağız. Private sector participants or practice talk to us about different projects, whether it's in schools, whether it's in hospitals or transportation, in line with Qatar's Vision 2030, to sort of learn from those experiences where they've embarked and what were the positive sides of doing PPPs and also the negative sides of doing PPPs. So the 2-day agenda, we envisage those sort of topics and discussions to be had in order to better understand what we want to do. Now, Peki VIP konuşmacılarımız olacak, uzmanlarımız, uygulayıcılarımız olacak ve aynı zamanda yeni şirketlerden danışmanlık veren kişiler gelecek. Karışık bir grup oluşturmaya çalışıyoruz. Ve sadece Katar'da değil, aynı zamanda bölgedeki diğer bakanlıklar temsilcilerine de gelmesine katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Burada bu paylaşımları yapmamızın en önemli noktalarından bir tanesi şu. Biz burada bir uzmanları olarak Suudi Arabistan'daki mesela müşterilerimize de tavsiyelerde bulunuyoruz. Yasal çerçeveler çıktıları konusunda geçiş projeleri yaptığımız konusunda Dubai hükümetine de yine kendi PPP bağlantılarını kurabilecekleri konusunda danışmanlık veriyoruz. is going to be critical, and we want to make sure that the participants who are coming have that both mixture of countries who are also embarking, similar in Qatar's position as they start their PPP program, but also more well-established markets from the region such as Egypt. Genel olarak benzer durumlara baktığımız zaman, yine bu bölgede gerçekleşmiş durumlara baktığımız zaman bazı şeyler kendisi özellikle eğitimi göre bunlar da şunlar. En üst düzeyden hükümetin üst düzeyden desteğin gelmesi önem kazandığını görüyoruz. Ya da arkasında güçlü motivin olduğunu, başarılı olduğunu görüyoruz. O yüzden bundan sonra bir şey şu. Devletin en üst tarafı, yani mesela Maliye Bakanlığı, kilit karar vericileri, işte bunların projeye dahil olması, sürece dahil olmasını sağlamak gerçekten çok önemli. Çünkü onların desteği olmadığı takdirde işlerin başarılması daha zor olacaktır. Üst taraftan aşağıya indikçe bu önemseme ve benimseme düzeyi, o zaman biraz daha iş gerçekleşmek ve kaybetmeye başlayacaktır. Çok uzun danışmanlık yılları geçirdikten sonra Katar'da da bazı şeyler başarılmaya başlandı.